Protein barları ve dondurularak kurutulmuş yemekleri unutun. Ortaçağ askerleri dağları aştılar, haftalarca yürüdüler ve hiç ummadığınız yiyeceklerle acımasız savaşlarda savaştılar. Soğutma yok, ambalaj yok, sadece yürüyüşe dayanacak ve insanları hayatta tutacak şekilde tasarlanmış, yoğun, dayanıklı, yüksek kalorili erzaklar. Günümüzde aşırı işlenmiş atıştırmalıkların ve kırılgan tedarik zincirlerinin olduğu bir dünyada o ortaçağ yemeklerinden bazıları yeniden anlam kazanıyor. Bu videoda Orta Çağ'ın savaş alanı mutfaklarına dalarak orduları besleyen, zamana meydan okuyan ve belki de tekrar bizi besleyecek unutulmuş erzakları ortaya çıkarıyoruz. Uzun süre boyunca bayatlamayan sert bisküvi. İlk bakışta bir krakere benziyordu. Ama ısırdığınızda kendinizi bir tuğla duvara çarpmış gibi hissederdiniz. Bir yemekten çok bir meydan okumaydı. Ve Orta Çağ askerleri için bu, hayatta kalmanın temeliydi. Un ve sudan oluşan bu basit karışım, neredeyse tüm nemini kaybedene kadar pişirildi. Maya ve yağ yok. Ateş ve zamanla sertleşmiş, düz, kuru bir hamur parçası. Sonuç ise yıllarca bozulmadan saklanabilen bir gıda. Uzun yürüyüşler, kuşatmalar ve nemli, öngörülemeyen iklimlerde depolama için mükemmeldir. Sert tacın seri üretimi zarif bir yöntem değildi ama verimliydi. Avrupa'daki rahipler, fırıncılar ve askeri tedarikçiler bir seferde binlerce parça üretiyorlardı. Soğuduktan sonra sıkıca tahta sandıklara veya bez torbalara istiflenir, hatta bazen nem, küf ve kemirgenlere karşı korumak için mum veya ziftle kapatılırdı. Kuzey limanlarında sert tahıl, tuzlanmış balık ve tahılın yanında stratejik bir rezerv olarak depolanır ve her an karaya çıkarılmaya hazır hale getirilirdi. Ama mesele şu ki, hiç kimse onu olduğu gibi yemedi. Taze bir parça sert yiyeceğe doğrudan poşetten başlayıp çiğnemeye çalışmak dişinizi çatlatabilir. Askerler onu biraya, et suyuna, çorbaya batırarak yumuşatıyor, hatta saatlerce güveçlere katıyorlardı. Kimileri lapaları koyulaştırmak için ufalayarak rendelerdi. Hatta bazıları onu yenilebilir parçalara ayırmak için kılıç sapıyla parçalardılar. Mükemmel şekilde kapatılmayan torbalar genellikle kurtçuklar ve böceklerle dolup taşar. Ama açlık zamanlarında şikayetler az oluyordu. Askerler böceklerin sadece protein kattığını söyleyerek şaka yaptılar. Çaresiz kaldıklarında onları tamamen görmezden geliyorlar. Yüzyıllar sonra Napolyon Savaşları ve Amerikan İç Savaşı sırasında askerler neredeyse aynı versiyonları yediler. Müzeler bugün hala 150 yıldan eski, tamamen sağlam, teknik olarak hala yenilebilir durumda olan eserleri sergiliyor. Modern ordular ve hayatta kalma uzmanları benzer konseptleri kullanıyorlar. Sıcağa, soğuğa ve zamana dayanıklı, yüksek kalorili, uzun raf ömürlü rasyonlar. Bazı hazırlıkçılar bugün kendi sert bisküvilerini bile pişiriyor ve tıpkı Ortaçağ askerlerinin mumlu bez veya fıçılarda sakladıkları gibi oksijen emicileri olan torbalarında saklıyorlar. Hiç lezzetli değildi ama sert bir saldırıda bir orduyu doyurabilir, bir okyanusu aşabilir, bir kuşatmaya dayanabilir ve yıllar sonra bir sonraki savaşın gelmesini bekleyebilir. Tuzlanmış et ve balık, uzun savaş için proteini korur. Buzdolabının icadından önce et bir saatli bombaydı. Bir günde bozulabilir, hastalık taşıyabilir ve tüm ikmal trenlerini mahvedebilir. Ortaçağ ordularının tuzlanmış ve tütsülenmiş proteine bu kadar güvenmelerinin nedeni budur. Lezzetli olduğu için değil, yolculuğa dayanabileceği ve haftalar sonra bile yürüyen bir orduyu doyurabileceği için. Süreç basit ama acımasızdı. Büyük domuz veya sığır eti parçaları bazen tuzlu su fıçılarına batırılıp sonra asılarak kurumaya bırakılırdı. Balıklar, özellikle morina, ringa ve yılan balığı genellikle ikiye bölünür, iç organları çıkarılır, tuzlanır ve daha sonra günlerce kısık ateşte tütsülenirdi. Tuz sadece eti kurutmakla kalmıyordu. Bakteriler için düşmanca bir ortam yaratarak eti yoğun, çiğnenebilir, raf ömrü uzun bir kalori bloğuna dönüştürdü. Bu avuntu amaçlı bir yiyecek değildi. Hayatta kalmak için gerekli yiyecekti. Ortaçağ askerleri sırt çantalarına veya eğerlerine tuzlanmış domuz eti şeritleri ve bez torbalar bağlamış halde taşıyorlardı. Bu parçalar
deri kadar sertti ve yenilebilir hale getirilmeleri için güveçlere doğranmaları gerekiyordu. Balık hafif olması ve raf ömrünün uzun olması nedeniyle tercih ediliyordu. Özellikle tuzlanmış morina balığı, etin kısıtlandığı oruç ve kutsal seferler döneminde birçok Hristiyan ordusunun bel kemiği haline geldi. Aslında Kuzey Avrupa'dan doğudaki Haçlı kuvvetlerine kurutulmuş morina balığı fıçıları göndermek için bütün bir deniz tedarik zinciri mevcuttu. Şövalyeler ve subaylar taze et yeme lüksüne sahiptiler. Genellikle ikmal hattının arkasına bağlanmış canlı hayvanları da yürüyüşe getiriyorlardı. Tavuklar, keçiler ve hatta domuzlar yük treniyle birlikte seyahat ediyor ve taze protein için ihtiyaç duyulduğunda kesiliyordu. Ancak sıradan bir asker için konserve et standart bir yiyecekti. Bir sonraki doğru yemeğin ne zaman geleceğini bilmek imkansızdı. Bu yüzden her lokma önemliydi. Olumsuz tarafı tuzun pahalı olmasıydı. Bazı durumlarda tuzlanmış et, özellikle izole karakollarda veya kuşatmalarda para yerine de kullanılıyordu. Askerler bunu iyilik, koruma, hatta silah karşılığında takas edebilirlerdi. Taze malzeme gelmeseydi, küçük bir fıçı sığır eti altından daha değerli olabilirdi. Ve tıpkı sert ekmek gibi tuzlanmış et de dönebilir. Kötü koşullarda saklanması durumunda içten dışa doğru çürüme meydana gelebilir. Modern askeri erzaklar da bu stratejileri yansıtıyor. Kurutulmuş et, konserve etler, vakumlu balıklar. Biz onlara sadece daha iyi bir paketleme sağladık. Ama Orta Çağ dünyasında tuz ve duman birer teknolojiydi. Peynir, tereyağı ve seyahat yağı. Orta Çağ savaşlarında yağ bir lüks değildi. Hayat kurtarıcı bir yakıttı. Yoğun, taşınabilir ve yolda uzun vadeli hayatta kalmak için kritik öneme sahip. Ayrıca küflenip bozulabilen ekmek veya etin aksine iyi dinlendirilmiş peynir ve eritilmiş yağ uzun süre dayanabilir. Burada asıl kahraman sert peynirlerdi. Koyun, keçi veya inek sütünden yapılan bu ürünler presleniyor, eskitiliyor ve bazen de korunmaları için mum veya külle kaplanıyordu. Peynir ne kadar sert ve tuzluysa o kadar iyi yolculuk eder. Peynir tekerlekleri fıçılara istiflenip beze veya mumlu deriye sarılarak buzdolabı olmadan haftalarca taşınabiliyordu. Dilimlenerek, güveçlerde eritilerek veya ekmekle küçük parçalar halinde yenilerek proteini, yağ ve tuzu kompakt ve dengeli bir biçimde sağlıyorlardı. Tereyağı daha narin olmasına rağmen özellikle bozulmanın daha yavaş olduğu soğuk iklimlerde yine de popülerliğini korudu. Kuzey Avrupa'daki askerler tuzlu tereyağını toprak kaplarda veya içi oyulmuş hayvan boynuzlarını bez veya mumla kapatarak saklıyorlardı. Bazıları lapa haline getirilebilen veya sert ekmekleri kızartıp uzaktan da olsa rahatlatıcı bir şeye dönüştürebilen sıvı yağ tarzı sade tereyağıyla dolu küçük deri çantalar taşıyordu. Ama asıl güç veren yağ, domuz yağı, dikmek ve don yağıdır. Sadece yemek değildi, çok amaçlı bir hayatta kalma ekipmanıydı. Askerler domuz yağını tahıl keklerini kızartmak, kapları mühürlemek ve su geçirmez deri giysiler yapmak için kullanırlardı. Aşırı soğuklarda donmayı önlemek için deriye yağ sürülürdü. Hatta bazı birlikler acil aydınlatma veya ısıtma amacıyla don yağıyla paçavraları birleştirerek savaş mumu bile üretiyorlardı. Yağ aynı zamanda bir dayanıklılık silahıydı. Bir kaşık yağ, bir avuç tahıldan daha fazla kalori sağlayabilir. Sert kış koşullarında veya uzun süren kuşatmalarda çöküşle hayatta kalma arasında genellikle sadece yağ bazlı erzaklar duruyordu. Tahıllarla veya kurutulmuş meyvelerle birleştirildiğinde hazırlanması için ateşe ihtiyaç duyulmayan yoğun besin tuğlaları olan doğaçlama enerji barları yaratıldı. Ve tuzlanmış et gibi yağ da para birimiydi. Bir kese domuz yağı veya bir parça sert peynir, çizme, battaniye hatta kıtlık zamanlarında korunmak için bile kullanılabilirdi. Yiyecek, yakıt ve pazarlık kozları bir aradaydı. Günümüzde beslenme uzmanları iyi yağlardan, yavaş sindirilen yakıtlardan ve fonksiyonel kalorilerden bahsediyor. Ama Ortaçağ askerleri yarın savaşmak istiyorlarsa bugün yağa ihtiyaçları olduğunu biliyorlardı. Ortaçağ ordularında su tehlikeliydi, kirliydi, durgundu ve bakteri doluydu. Bir askeri savaşın kendisinden daha hasta edebilir. Bunun yerine her gün bira içtiler. Bugün bildiğimiz sert şerbetçi otu aromalı bira değildi. Ama küçük bira denen, düşük alkollü,
Hafif fermente edilmiş, sudan daha güvenli ve kalori dolu bir biraydı. Arpa ve çavdar gibi tahıllardan yapılan küçük biralar genellikle sıcak, hafif bulanık ve tortu dolu olarak tüketilirdi. Bir bakıma sıvı ekmekti. Besleyici, su tutucu ve büyük miktarlarda üretimi ucuzdu. Askerler onu deri mataralarda, seramik sürahilerde veya erzak arabalarıyla birlikte taşınan tahta fıçılarda taşıyorlardı. Manastırlar ve ordugahlar bunu büyük miktarlarda üretiyordu. Hatta çocuklar ve rahipler bile içiyordu. Ayrıca alkol oranı düşük olduğu için gün boyu tüketilebilir, duyuları köreltmez. Sizi susuz bırakmamaya, uyanık ve hareketli tutmaya yetecek kadar. Soylular için ise savaştan önce gücü geri kazandırdığına ve vücudu ısıttığına inanılan daha sert içecekler, şaraplar ve hatta bitkisel karışımlar vardı. Ancak ortalama bir asker için bir yudum bira hem koruma hem de besin anlamına geliyordu. Bugün filtrelenmiş su ve elektrolit paketleri taşıyoruz. Bira kötü alışkanlık değildi. Orta Çağ tayin setinin önemli bir aracıydı. Baharat sadece lezzet değil, aynı zamanda ilaçtı. Orta Çağ savaşlarında baharatlar yalnızca tatla ilgili değildi. Bunlar hayatta kalma mücadelesiydi. Karabiber, sarımsak, hardal tohumu, zencefil ve kurutulmuş otlar genellikle küçük deri keselerde veya içi boş boynuzlarda taşınırdı. Savaş meydanında lüks eşyalar değildi bunlar. Bunlar askerlerin sağlıklı kalması için olmazsa olmaz araçlardı. Neden? Çünkü baharatların gerçek işlevleri vardı. Sarımsağın kanı temizlediği ve enfeksiyonlarla savaştığı biliniyordu. Zencefil sindirime ve mide bulantısına iyi gelir. Hardal, iştah açıcı ve eklem ağrılarını giderici olarak kullanılıyordu. Ve karabiber, tatsız erzakları yenilebilir hale getiriyor ve çürümeye başlayan etin kokusunu maskeliyordu. Antibiyotik ve soğutmanın olmadığı bir dünyada baharatlar silahlar kadar değerli hale geldi. Subaylar ve şövalyeler genellikle ticaret veya haçlı seferleri yoluyla getirilen safran, karanfil, tarçın gibi daha egzotik baharatları yanlarında taşırlardı. Ama sıradan askerler bile vahşi otları ezerek güveç yapmayı veya vücutlarının zorlu koşullarda işlevini sürdürebilmesi için gözeneklere kurutulmuş yeşillikler serpmeyi biliyordu. Hiçbir hap şişesi, hiçbir takviye yok. Sadece bir avuç kurutulmuş yaprak ve öğütülmüş kök, orduların en kötü koşullarda bile hareket etmesini, iyileşmesini ve sindirimini sağlıyor. Modern tıp buna antimikrobiyal ve antiinflamatuar diyor. Ortaçağ askeri buna hayatta kalma şansı olan bir akşam yemeği adını vermişti. Kamp ateşi güveçleri ve sahra mutfakları. Bir ordu yürüyüşte olmadığında veya savaşmadığında yemek pişiriyordu. Elbette ki gerçek mutfaklarda değil, her askerin sıcak, doyurucu ve tanıdık bir şeyler yemeyi umduğu kamp ateşlerinin etrafında. İşte tam bu noktada kamp güveci devreye giriyor. Artıkları güce dönüştürebilen tek tencerelik bir hayatta kalma yemeği. Tarla yahnileri de onları yiyen askerler kadar çeşitliydi. Bazıları arpa, mercimek veya kurutulmuş et parçalarından yapılırdı. Diğerleri ise soğan, yabani otlar, bayat ekmek ve hatta saatlerce kaynatılmış kemik parçaları gibi buldukları her şeyi kullanarak lezzeti ortaya çıkarıyorlardı. Bu yemeklerin güzelliği esnekliğindeydi. Aynı tabanla sadece seyrelterek ve daha fazla su veya tahıl ekleyerek 50 kişiyi besleyebilirsiniz. Büyük demir kazanlar birlikten birliğe dolaştırılırdı ve her asker kazana bir şeyler katardı. Bir kaşık domuz yağı, bir avuç bakliyat, yerel bir tarladan kurutulmuş bir kök. Çok lezzetli olmasa da sıcaklık, kalori ve kısa süreli normale dönüş sağlıyordu. Bazı durumlarda bu ortak yahniler bir moral anına, kaynaşmanın, gülmenin ve bir sonraki yürüyüş öncesi toparlanmanın bir yoluna dönüşüyordu. Modern hayatta kalma uzmanları da aynı prensibi kullanıyor. Eldeki malzemelerle tek tencerede pişirilebilen, esnek, uyarlanabilir yemekler. Kamp ateşi güveci sadece pratik değildi. Orta Çağ dayanıklılığının mutfak çekirdeğiydi. Kuşatma erzakları ve çaresiz tedbirler. Bir ordu kuşatılınca her şey değişirdi. Artık taze kaynak yok, yiyecek arama yok, ticaret yok, sadece azalan stoklar ve insan dayanıklılığının tik takları var. Duvarların ardında askerler ve siviller gerçek açlığın ne olduğunu öğrendiler. Kuşatma erzak dağıtımı sıkı bir karneyle başladı.
Ekmek her gün daha ince dilimleniyordu. Su bir kez kaynatılıp tekrar kullanılıyordu. Güveçler akla gelebilecek her türlü hileyle uzatılıyordu. Ezilmiş kemikler, ağaç kabukları, saman ve kuru baklagil artıkları. Herhangi bir protein dikkatlice saklandı ve idareli bir şekilde dağıtıldı. Peynirler incecik doğrandı. Yağ kalırsa kaşık kaşık lapaya karıştırılıyordu. Ancak günler haftalara döndükçe yiyecekler tükendi. İşte o zaman hayatta kalmak daha karanlık bir şeye dönüştü. Deri kemerler kaynatılarak çorba haline getirildi. Hayvan derileri kazınıyor, ıslatılıyor ve sindirilebilir bir şey varsa çıkarmak için saatlerce çiğneniyordu. Orta Çağ'a ait pek çok anlatıda parşömen tomarları, hukuki belgeler, aile kayıtları, kutsal metinler bile parçalanmış, kaynatılmış ve yenmiştir. İlk önce köpekler ve kediler ortadan kayboldu. Daha sonra fareler değerli para birimi haline geldi. Bazı kuşatmalarda fare yahnisi, insanların hatırladığı son sıcak yemek haline gelmişti. 1098'deki Antakya kuşatması veya Kudüs'ün düşüşü gibi aşırı durumlarda tarihçiler yamyamlık fısıltılarını kaydederler. Saygı duruşuyla toprağa verilen şehitlerin naaşları gece karanlığında çıkarılıyordu. Bazıları ise hiç gömülmedi. Psikolojik zararı çok büyük oldu. Komutanlar düzeni sağlamak için mücadele ederken askerler vahşileşiyordu. Bazıları surları aşarak kaçmaya çalıştı. Diğerleri ise tamamen yemek yemeyi bıraktılar. Askerlik göreviyle salt hayatta kalma arasındaki çizgi belirsizleşti ve çoğu zaman koptu. Ama burada bile bazıları yaratıcılığa sarılıyor. Karkason kuşatması sırasında savunucuların yakınlardaki çiftliklerden tahıl kaçırmak için borular ve tüneller kullandığı bildirildi. Doğu Avrupa'da kuşatma kampları, izcileri daha fazla yiyecekleri olduğuna inandırmak için bezelye ve otlarla gizli çatı bahçeleri inşa ettiler. Bazen aldatmacalar gerçek erzaklar kadar çok insanı besliyordu. Modern hayatta kalma eğitimi, zihniyet, beceriklilik ve dayanıklılık hakkında bilgi verir. Ama Orta Çağ kuşatmasında bu dersleri çabuk öğrenirdiniz. Aksi takdirde hiç hayatta kalamazdınız. Ve bundan sonra gelen şey yiyecek değildi. Bu dayanıklılığın en ham haliydi. Panforte, Haçlıları doyuran Orta Çağ enerji barı. Orta Çağ askerleri acilen güce ihtiyaç duyduklarında ve yemek pişirmeye paraları yetmediğinde beklenmedik bir şeye yöneldiler. Fındık, meyve, baharat ve baldan oluşan yoğun, yapışkan bir tuğla. Panforte olarak da bilinen kelimenin tam anlamıyla sert ekmek. Bu Avrupa tarihindeki en eski gerçek enerji barlarından biriydi. İtalya'nın Siena kentinde doğan panfor aslında savaş için yaratılmamıştı. Rahipler ve eczacılar tarafından sağlık ve hac için tonik olarak yapılırdı. Ancak askeri liderlerin bunun değerini anlamaları uzun sürmedi. Kalorisi bol, uzun ömürlü ve bozulmaya karşı dayanıklı olan panforte, kısa sürede şövalyelerin, haçlıların ve uzun mesafeli yolcuların vazgeçilmez bir arkadaşı haline geldi. Tarif hem pratik hem de çok etkiliydi. Kuru incir, kuru üzüm veya hurmanın ezilerek koyu bir macun haline getirilmesi, çıtır çıtırlık ve protein için badem, ceviz veya fındık, sıcaklık ve sindirime fayda için tarçın, karabiber, Hindistan cevizi veya karanfil. Hepsi doğal koruyucu görevi gören kaynatılmış balla bir arada tutuluyor. Bazen daha sert olması için içine bayat ekmek kırıntıları veya un da eklenirdi. Yoğun diskler veya tuğlalar haline getirilip beze veya parşömene sarıldığında buzdolabı olmadan haftalarca veya daha uzun süre dayanabilir. Bu sadece savaş meydanında yenen bir yemek değildi. Panforte'nin sembolik bir ağırlığı da vardı. Haçlı seferleri gibi dini seferlerde bu enerji kekleri kutsanır, komutanlara hediye olarak taşınır veya kutsal türbelerde adak olarak kullanılırdı. Hatta bazı şövalyeler bunları vasiyetlerine bile dahil etmişlerdi. Eve dönüş yolculuğunda veya son günlerinde yenmesi amaçlanmıştır. Panforte'yi özel kılan sadece raf ömrü değildi. Zamanının asırlarından öte dengeli bir beslenmeydi. Hızlı enerji için doğal şekerler, protein ve yağ için kuru yemişler, bağışıklık ve bağırsak sağlığı için baharatlar. Askerler yolda, eğer üstünde veya kuşatma sırasında bir parça yiyip yollarına devam edebiliyorlardı.
Panforte günümüzde İtalya'nın dört bir yanındaki butik fırınlarda çoğunlukla bayram ikramı olarak satılıyor. Ama pudra şekerini ve güzel ambalajını soyduğunuzda çok tanıdık bir şeyle karşılaşacaksınız. Rahatlık için değil, dayanıklılık için tasarlanmış bir yiyecek. Şövalyelere hayatta kalmanın söz konusu olduğu zamanlarda ihtiyaç duydukları üstünlüğü sağlayan bir bar. Parlak rapçilerin ve sentetik jellerin olduğu bir çağda Panforte bize bazen orijinal tarifin hala en iyisi olduğunu hatırlatıyor. Ortaçağ askerleri lezzet için yemek yemiyorlardı. Hayatta kalmak için yediler. Her bir ekmek kırıntısı, her bir kaşık yulaf lapası, her bir tuzlu et dilimi mühendislikle tasarlanmıştı. Bir laboratuvarda değil, yüzyıllar süren bir zorunluluk sonucu. Bu besinler sadece mideyi doyurmuyor. Adamların soğuk, açlık ve bitkinlik içinde yürümesini, düşünmesini ve savaşmasını sağladılar. Günümüzde ileri teknoloji beslenme, vakumlu paketleme ve 30 içerikli yemek kitleri mevcuttur. Ama bazen cevaplar yüzyıllar önce bulunmuş oluyor. Basit, dayanıklı, güvenilir. Ortaçağ ordularını besleyen erzaklar hoş değildi ama işe yarıyordu. Ve belirsizliklerle dolu bir dünyada bizi tekrar besleyebilirler.